Ağırlığınızı arttırıp düşürmüyorsunuz. Tekrar sayılarını arttırıp düşürmüyorsunuz. Bunu da 1-1,5 ay, 2 ay kadar uygulamanız gerekiyor. Barfix çekme konusunda zorlanan arkadaşlar için de 8 aynı zamanda kütle programıdır. Normal şartlarda yani hani full body yapma. Aklıma gelmişken kreatin ya supplement kullanan arkadaşlara da eğer kreatin kullanıyorsanız onu kesmenizi öneririm. Antrenmandan hemen sonra yani bir yarım saat sonra kaslarında bölgelerde, çalıştırdığı bölgelerde küçülme olduğunu hisseden arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, Fakirciğim hoş geldiniz. Önümüzdeki Ramazan dolayısıyla ve bir de bir izleyicimin sorması üzerine aldığım bir karar. Antrenman tekniğinde, antrenman yöntemimde ufak bir değişikliğe gidiyorum. Full body antrenmanı yapmayı planlıyorum. Bunu da Ramazan dolayısıyla yani vücudum yorgun düşeceği için ve aç kalacağım için, yeterli proteini, sıvıyı alamayacağım için ve antrenman saatlerimin geç saatlere denk geleceğinden dolayı bunları sırayla söylememin nedeni bu sebeplere sizin de dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Full body antrenmanıyla haftada 2 gün antrenman yaparak Ramazan ayını hem antrenman yapıp hem kendimi çok fazla zorlamadan geçirmeyi planlıyorum. Full body antrenmanı bilmeyen arkadaşlar olabilir ama antrenman salonuna en az 1-2 ay giden arkadaşlar genelde bilirler. Biz ona başla bitir antrenmanı da deriz. Bütün vücudu antrenmana, fitness antrenmanına sokup antrenmanı tamamlayıp bütün vücudun kas gruplarını çalıştırmaya full body antrenman deniyor. Bu genelde 45 dakika 1 saat arası sürüyor ve haftanın genelde 3 günü şeklinde tekrar edilebiliyor. Bir gün çalış, bir gün dinlen olmak zorundadır bu antrenman. Vücut çünkü çalıştıktan sonra dinlenerek kaslar kendini toparlar. Bundan dolayı bir gün dinlenmek gerekir. Ama dediğim gibi Ramazan ayında yeterli sıvı alamayacağız, işte dinlenemeyeceğiz. Aynı zamanda işte antrenman saatleri geç saatlere denk geleceğinden dolayı, yemek yemiş olacağımızdan dolayı bir sürü sebep var yani. Bunlardan dolayı haftada 2 gün full body antrenman yapmayı planlıyorum arkadaşlar. Sizlere de tavsiye ediyorum. Bilmiyorum antrenörünüzün size verdiği antrenman planından çıkmamaya çalışın ama antrenörü olmayan işte videolarla evinde spor yapan arkadaşlara tavsiyemdir. Full body antrenmanı sizin için Ramazan ayında uygun olacaktır oruç tutan arkadaşlar için. Şimdi dilerseniz antrenmana geçelim yavaş yavaş. Burada ben şimdi kameramı sabitleyeceğim. Sabit bir yerden geniş bir açıyla bütün antrenmanı videoya çekmeye çalışacağım. Değerli takipçilerim Her bölge için 2 değişik hareket yapmayı planlıyorum. Bunu da 2x10, 3x10'u zorlamadan çok fazla Ramazan ayı için zorlamadan 3x10'u çok fazla geçmeden ve ağırlıkları da maksimumun %50'siyle çalışarak %45'i %50'siyle çalışarak antrenmanımı tamamlamayı planlıyorum. Hadi bakalım. Şimdi antrenmana geçelim. Bu antrenmanları yaparken arkadaşlar ısınma çok önemli. Isınma hareketlerini kesinlikle en azından bir 5 dakika 10 dakika arası yapın. Özellikle omuz bölgesi en sakat bölgedir. Çok hızlı sakatlanırsınız. Antrenmanlarınızdan olmayın. O yüzden yani bütün neredeyse antrenmanlarda omuz çalışıyor. O yüzden omuzlarınızı özellikle ısıtmaya çalışın arkadaşlar. Bölgeli göğüs antrenmanıyla başlayacağım. İlk hareketim yine bench press. Bench press'te de biraz ısınacağım. Bu set tekrarım değil benim. Isınıp ağırlığa gireceğim. Bugün normal bir gün olduğu için 3x10 şeklinde yapacağım. Ya da en kötü ihtimalle 3x8 şeklinde yapacağım. Bütün vücut set tekrarlarını 3x8, 3x10 şeklinde yapıp bitirmeyi planlıyorum. Bundan sonra bir tane üst göğüs dumbbell press yaparız. Göğüs antrenmanı bitmiş olur. Arkasından sırt, omuz, biceps, triceps. Son olarak da bir bacak büyük ihtimalle. Ve bugün antrenmanı bitiririz. Toplamda 1 saat içerisinde antrenmanı bitirmeyi planlıyorum arkadaşlar. Bench press'te toplam ağırlığımı da ne yaptım? 60 kilo olarak belirledim.
60 kiloyla 3x8 şimdi antrenmana giriyorum. Arkasından üst göğüs dumbbell pressle göğüs antrenmanını bitireceğim. Hadi bakalım. Üç çarpı 8 aynı zamanda kütle programıdır. Normal şartlarda yani hani full body yapmasanız da 3x8 antrenman programını kendiniz uygulayabilirsiniz. Bunda yine maksimum ağırlığınızın %70 ile çalışmanız gerekiyor. 3x8'de 9 tekrar yapamazsınız ya da 7 tekrar yapmamanız gerekiyor. Ağırlığı da arttırmamanız gerekiyor. Yani 3x8'e 50 kilo ile başladıysanız 50 kiloya bitirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani böyle bir antrenman tekniğini uygulamaya çalışırsanız ağırlığınızı arttırıp düşürmüyorsunuz, tekrar sayılarını arttırıp düşürmüyorsunuz. Bunu da 1-1,5 ay, 2 ay kadar uygulamanız gerekiyor, bilginiz olsun. Şimdi hareketi üst göğüs için ayarlıyorum. Bu hareketi de 15 kilolarla yapacağım arkadaşlar. Yine 15 kilolarla kaç tekrar? Yine 3x8 press şeklinde yapacağım. Antrenmandan hemen sonra, yani bir yarım saat sonra kaslarında bölgelerde, çalıştırdığı bölgelerde küçülme olduğunu hisseden arkadaşlara tavsiyem bu glikojen depoları, yani nedeni glikojen depolarının boşalması oluyor arkadaşlar. Glikojen depolarını antrenmandan hemen sonra doldurmak önemli. Bunu da en iyi karbonhidratla yapabilirsiniz. Antrenmandan hemen sonra karbonhidrat almanıza dikkat edin. Sütlaç, biliyorsunuz içerisinde pirinç de var. Aynı zamanda süt, protein de var ve şeker de var. Anlık olarak antrenmanınızdan sonra bir kase bir sütlaç tüketebilirsiniz mesela. Çok kaliteli olur. İhtiyaç da giderir. Hem yorgunluğunuzu hızlı bir şekilde almanıza yardımcı olur. Hem glikojen depolarının anlık ve ani olarak yani hızlı bir şekilde doldurulmasına yardımcı olur. Arkasından zaten biliyorsunuz proteini vesaire, benim protein anlayışımı da biliyorsunuz az çok arkadaşlar. Gerçi takip etmeyen arkadaşlar için kırmızı et diyebiliriz bunun için. Soya proteinlerini de tüketebilirsiniz. İşte fasulyeydi, baklagillerden vesaire. ...80 cc'lik motorun egzosunu patlatıp böyle dolaşmaktan ne anlıyorlar anlamıyorum vallahi ya. Kafa şişirmekten başka bir işe yaramıyor yani. O küçücük dünyasında ne hissediyor acaba, çok merak ediyorum. Perşembe günü de bir antrenman çıkartacağım bu şekilde. Aynı kas gruplarını 2 kere çalıştırmış olacağız. Genelde araştırmalar 48 saat arayla aynı kas gruplarını 2. kere çalıştırmanın hipertrofiyi daha da arttırdığını, işte plato seviyesine gelmiş sporcuların seviyeyi atlamalarına yardımcı olduğunu vesaire söylüyor. Yani araştırmalar bu yönde. Yani haftada 2 kere antrenman iyi olacaktır ama çok aramız olacak. Bunu da ben videonun başında da söylediğim gibi oruca bağlıyorum arkadaşlar. Sağlıklı bir şekilde bu dönemi atlatabilmek lazım. Çünkü yeterli protein, yeterli karbonhidrat, yeterli sıvı alınmadığı zaman kaslara, eklemlere, işte tendonlara büyük zarar veririz. Bu da Ramazan'dan sonra antrenmana başlamak istediğimizde ya da işte ağırlıklara yüklenmek istediğimizde sakatlıklara kesinlikle neden olacaktır. O yüzden bu dönemde gaza gelip aşırı antrenman yapmayın, kesinlikle tavsiye etmiyorum. O yüzden böyle işte full body haftada 2 gün yeterli olacaktır. Aralarına 3 gün koyarak devam edebilirsiniz arkadaşlar. Ramazan'dan sonra da full body hoşunuza giderse bir dinlen bir çalış şeklinde devam edebilirsiniz.
Bu da ya 3 oldu ya 4 sayamıyorum şu an konuşmaktan dolayı. Bunda son diyelim. Şimdi sırt antrenmanına geçiyorum. Yine bir barfix çekeceğim. Bunda 3x7 yaparız. Arkasından bir lat çekiş. Bunu da bitiririz. Yavaş yavaş gidelim işte böyle ya. Bakalım sırayla. Barfix çekme konusunda zorlanan arkadaşlar için de barfix'e en iyi şu şekilde adapte olursunuz. Birincisi kolları güçlendirmeniz gerekiyor arkadaşlar. İkincisi bir antrenman yöntemi var. Anlatabilirim sanırım. Arkadaşınızın ayaklarınızdan tuttuğunu varsayın. Siz ellerinizin üzerinde yürüyorsunuz. El arabası gibi bir şey yani. Böyle bir 10 metre git, 10 metre gel, dinlen şeklinde kollarınızı ve sırtınızı, göğüs kaslarınızı, yani neredeyse üst kısmın tamamını çok güçlü bir şekilde çalışabilirsiniz. Diğer bir yöntemde, eğer spor salonuna gidiyorsanız lat çekişler özellikle barfix'te çok etkili oluyor. Bir şey daha var mesela, siz barfix çekerken arkadaşınız bileklerinizden, ayak bileklerinizden tutup size bir miktar yardımcı olursa eğer barfix'i o şekilde de hızlandırabilirsiniz geliştirmesini. Ve kesinlikle barfix'e alışırken, kendinizi alıştırırken ve çalışırken böyle ters tutuşlar, dar tutuşlar yapmayın arkadaşlar. Geniş, nizami alıştırın kendinizi, o şekilde gider. Ramazan ayında antrenmanları şu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Orucunuzu açtınız. Neyle açtınız mesela? Bir tas çorba, 1-2 kaşık pirinç pilavı varsa, midenizi çok şişirmemeniz için söylüyorum ve kontrollü olmaya çalışın. 1 saat sonra antrenmanınızı yapın. Antrenmanınızdan sonra işte 1-2 yumurta, yine aynı şekilde pirinç pilavı, çorba, salatalık, bu şekilde yapabilirsiniz. Yani genelde çorba, salatalık, yumurta, bu şekilde hafif olmasına dikkat ederek antrenmandan sonra da işte çalıştığınız bölgeleri, tamir sürecini sağlıklı olabilmesi için protein, karbonhidrat alımını da dengelemeye çalışarak bir besin tablosu oluşturabilirsiniz kendinize. Sahurda vallahi Allah ne verdiyse, ben sizin yanınızda olsam işte etin vesaire kahvaltılık şeklinde değil de gayet etli metli götürürüm yani arkadaşlar. Tekrar yatıp kalktığınız zaman biliyorum midelenmesi oluyor vesaire. Yapmayabilirim. Antrenman günleri haftada 2 gün zaten. O dönemlerde de yapmazsınız arkadaşlar. Spor yapıyoruz sonuçta. Kolay değil. Sırtın son hareketi çekiş yapacağız arkadaşlar. Bunu 12 tekrar yaptım. Az önce söylediğimde ters düşmek istemiyorum. 3x8 kütle programında ayrıyeten uyguladığınız kütle programında başladığınız ağırlık, başladığınız set ve tekrarıyla devam etmeniz gerekiyor. Biz full body yapıyoruz. Ve oruç dönemi içerisinde, Ramazan dönemi içerisinde olmadığımız için
ağırlıklar ve antrenman biraz eksik kalıyor. Ama ben bu sürece Ramazan'a girmeden adapte olabilmek adına bu antrenmanı şu an yapıyorum. O yüzden birazcık tamamlama yapmak zorunda kalabiliyorum. Yani set tekrarını yüksek tutmak zorunda kalabiliyorum. Siz de duruma göre hareket edin arkadaşlar. Ama Ramazan'da oruçluysak eğer çok üstüne çıkmamaya çalışın. Ve tekrar ediyorum, haftada 2 antrenman yeter yani. 2 gün antrenman yeter. Aklıma gelmişken kreatin ya supplement kullanan arkadaşlara da eğer kreatin kullanıyorsanız onu kesmenizi öneririm. Çünkü bol su tüketmenizi gerektiren bir ek besin, ek gıda. Böbreklerinize zarar verebilirsiniz. Ramazan süreci içerisinde biliyorsunuz su tüketimi olmuyor. O yüzden zaten onu kullanmanızın da bir faydası olmayacak. Akşam kullanayım, yatayım, içeyim, kalkayım vesaire öyle bir duruma da sokmayın kendinizi. Çünkü gün boyu ayakta olacaksınız. Size lazım olan o gün içerisinde o suyu tüketmek. O yüzden supplement kullanımlarını kenara atın. BCA da keza o şekilde. O da çift zincirli amino asit. İşlevsel olabilmesi için BCA'da da bol su tüketimi gerekiyor arkadaşlar. Şu arkadaş amino asit diye şey yapmayabilir, bilmeyebilir veya duymamış olabilir. BCA kullanımında da bol su tüketmeniz gerekiyor. BCA kullanımınızı da kenara bırakın. Aslına bakarsanız supplement kullanımlarını hep gıdaları kenara bırakın. Çünkü su tüketmeyeceksiniz diye. Normal organik gıdalarla beslenmeye çalışın. Bir yana açış yapalım, bir de upright row yapalım. Omuz antrenmanımızı da bitirelim arkasından. Kol antrenmanına geçelim. Kolu biceps, triceps, superset şeklinde yapıp hızlı bir şekilde çıkarmak istiyorum onda. Fark ettiyseniz hareketi yaparken yukarıda yarım saniye, 1 saniye şeklinde beklettim. Kasları ne kadar zorlarsanız o kadar çok gelişim gösterecektir arkadaşlar. Yukarıda tutarak kaslara direnç uyguladım. Haliyle normal yana açışı yaparken ufak bir hareket eklentisiyle kas gelişimimi birazcık daha zorlamış oldum. Yani bir şekilde o kaslara o direnci uygulayarak gelişimini hızlandırmaya çalışıyorum. O bekleme mantığını size de tavsiye ederim arkadaşlar. Sıradaki hareketimiz upright row. Bunu da 3x8 yapacağız arkadaşlar. Bundan sonraki hareketimiz kol, biceps, triceps. Bacak antrenmanını genelde çalışmıyorum bisiklet kullandığım için. Yani günlük sabah akşam işe gidip gelirken genelde bisiklet kullanıyorum. Ulaşım aracı olarak yani bisiklet tercih ediyorum. O yüzden çok fazla bacak antrenmanı yapmıyorum. Yapmak isteyen arkadaşlar için bunun yanına bacak antrenmanı olarak lunge hareketi düşünüyorum. Boş veya dumbbell'da küçük hafif ağırlıklarla yapabilirsiniz. Bir de extension, eğer spor salonundaysanız extension yapın. Eğer spor salonunuzda değilseniz, evde antrenman yapıyorsanız çök kalk yani squat yapabilirsiniz. Bacak antrenmanını da o şekilde bitirirsiniz arkadaşlar. Omuz antrenmanımızı da bitirdik arkadaşlar. Buraya kadar videomu izleyen arkadaşlara, sporcu arkadaşlara teşekkür ediyorum. Videomu beğenen, paylaşan, kanala abone olan tüm sporcu arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Güzel ilerlediğimi düşünüyorum. Yavaş da olsa kaliteli bir topluluk elde ettiğimi düşünüyorum. Çünkü herkes gayet kaliteli, kendisini bilen, güzel yorumları, güzel dilekleri olan arkadaşlardan oluşuyor. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Şimdi dilerseniz biceps, triceps süpersetimize geçelim. Göğüs antrenmanımıza da destek olması için tricepsi dips ile yapacağım. Yanına hamur curl eklemeyi planlıyorum. İkinci süper seti de bunları bitirdikten sonra duruma göre değerlendirerek yapalım arkadaşlar. Ben ağırlık eklemelerimi yapayım. Dips ile başlayalım arkadaşlar. Ramazan'da görüşmek üzere. Hadi bakalım. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.